Merhaba arkadaşlar. Millet ve milliyetçilik olgularının tarihsel kökenlerine gittiğimizde bu olgunun esas olarak 18. yüzyılda Fransa'daki Büyük Fransız Devrimi'nden sonra kendini açıkça belli ettiğini vurgulamıştım. Fakat tek bir olayla bu konuyu açıklamak elbette mümkün değil. Yani Büyük Fransız Devrimi'nden sonra millet ve milliyetçilik olgularının görünür olması ve giderek evrensel bir gelişme, evrensel bir toplumsal fenomen durumuna gelmesi bu tarihe denk düşüyor. Fakat olayın geçmişine gittiğimizde konuyu sadece Fransa ile ya da Büyük Fransız Devrimi ile elbette açıklayamayız. Millet ve milliyetçiliğin özellikle Batı Avrupa'da neden ilk olarak ortaya çıktığını açıklamak durumundayız. Şimdi bu açıklama çabası içerisine girdiğimizde ister istemez değişik toplumsal olayları açıklamada kullanılan değişik ideolojilerin, değişik bakış açılarının, değişik felsefi yaklaşımların ayrıntılarına girmek zorunda kaldık ve bu da kaçınılmaz bir olaydı. Biliyorsunuz insan dilinin kökenini araştıran araştırma sürecimizde bile bizi en çok uğraştıran konu insan dilinin ne olup olmadığına ilişkin bilimsel, ölçülebilir, denenebilir, gözlemlenebilir konulardan çok bu konuyu anlamamızı zorlaştıran ön yargılarla mücadele etmekle geçti. Yani insan merkezciliğin ne olduğunu, büyük beyin hipotezini insanı hayvandan ayırt eden ve onu üstün kılan özelliklerin neler olduğunu, bir sürü böyle dogmatik inanç ve düşünce üstesinden gelmeden bu konuyu açıklamak mümkün olmamıştı. Aynı durum milliyetçilik konusunda da söz konusu. Şimdi ben milliyetçiliğin ilk olarak Batı Avrupa'da ortaya çıkmış olduğunu söylediğimde kuşkusuz bu bir yargı, bir hüküm belirtme oluyor. Fakat bu hüküm belirtmeye, bu yargıya nasıl ulaştığımı da uzun uzun anlatmam gerekiyor. Çünkü tersi bir durumda bu yargıya karşı çıkanların kolaylıkla tutunabilecekleri çok sayıda örnek var. Bu örneklerden hareketle konuyu başka platformlara rahatlıkla taşıyabiliyorlar. Şimdi milliyetçiliğin neden Batı Avrupa'da ortaya çıktığını açıklayabilmek için Batı Avrupa'nın başlangıç koşullarına gitmek gerektiğinden söz etmiştim. Şimdi başlangıç koşullarına gittiğimizde de özellikle de feodalizmin bağrında gelişen bir takım ilişkilere, bu feodalizmin Batı Avrupa'daki biçimlenmesini sağlayan Roma İmparatorluğu'nu olgusuna, ona bağlı olarak kuşkusuz Hristiyanlığın rolüne de değinmek zorundaydık. Doğu ile Batı arasında bazı ayrımlar bulunduğunu, Doğudaki bir takım gelişmelerin Batı'daki gelişmelerden neden farklı olduğunu tartışmaya yöneltti. Böylelikle millet ve milliyetçilik olgularını tartışırken bir anda kendimizi bambaşka konuları tartışır durumda bulduk. Ama biraz önce de söylediğim gibi bu kaçınılmaz bir olay. Çünkü bir olguyu açıklayabilirsiniz, kesin hüküm de ortaya koyabilirsiniz ve bütün söyledikleriniz de doğru olabilir. Fakat siz gerçekliği hangi boyutlarıyla, hangi düzeyde açıkladığınızı açık ve net bir biçimde ortaya koymadıkça tartışmaların önüne alamazsınız. Somut bir örnek verelim. Örneğin bugün aklı başında bilime inanan, bilime, teknolojiye inanan hiçbir insan Einstein'ın görelilik teorilerinin yanlışlığını öne sürmeyecektir. Çünkü Einstein'ın görelilik teorileri sayısız olguyla kanıtlanmış bilimsel bir teori. Ve bu teorinin özüne gittiğinizde bildiğiniz gibi, yani ortaokul çocuklarının bile bildiği E eşittir mc kare diye bir formül var. Bu formülde aslında kabaca şu: m orada kütledir, c ışık hızıdır. Kütlenin ışık hızıyla çarpımı enerjiyi bize verir. Kabaca budur yani fizik bilimi açısından baktığında. Şimdi bunu bir formül olarak benimsemek çok kolay. Bunun pratikteki görünümü, örneğin diyelim bir atom bombası ya da işte hidrojen bombası gibi nükleer bombaların altında bu denklem yatar. Bu denklemin
sihri nerede? Bu denklem bize şunu söylüyor aslında. Enerji ile madde ayrı farklı şeyler değildir. Yani maddenin kendisi zaten yoğunlaşmış bir enerjidir. Maddenin kütlesini ışığın karesiyle çarptığımızda ortaya korkunç, hayal edemeyeceğimiz ölçekte bir enerji açığa çıkar. Şimdi atom bombası dediğimiz şey esas olarak uranyumun belli bir izotopunun yaklaşık bir kiloya yakın bir uranyumun atomlarının parçalanmasıyla ortaya çıkan korkunç enerjiye atom bombası diyoruz. Şimdi buradan ne sonuç çıkıyor? Buradan şu sonuç çıkıyor. Yani madde aslında bir pamuk, bir tahta, herhangi bir elimize aldığımız bir nesne atomlardan oluştuğuna göre o nesnenin atomlarını bir arada tutan bağları kopardığımızda zincirleme bir reaksiyonu korkunç bir enerji açığa çıkar. Şimdi bunu bir ortaokul, lise öğrencisi bile bu söylediklerimi bilir, okumuştur. Bunları kolayca anlatabilir ama bunu anlatmak demek bu olayın nasıl olduğunu bilmek, bunun ayrıntılarına vakıf olmak anlamına geliyor mu? Elbette gelmiyor. Yani çünkü Einstein'ın görelilik teorilerini anlamak için en basitinden matematiksel olarak çok iyi olmak gerekir. Yüksek matematik denilen bir olgu var. Yüksek matematiği bilmeniz gerekir. Yüksek matematikteki bir takım denklemleri bilmeden, bunların nasıl işlediklerini, kanıtlarını ortaya koymadan görelilik teorisini anladığınızı söylemenizin hiçbir anlamı yok. Şimdi Einstein'ın görelilik teorisi için geçerli olan olgu aslında bütün bilimsel teoriler için de geçerli. İnsan dilinin kökenini araştırma sürecimizde bunu anlatmıştık. Şimdi Darwin'in evrim teorisi, yani Einstein'ın teorisinden hiç aşağı kalmayacak kanıtlarla desteklenmiş, bugün aklı başında bütün bilim insanlarının kabul ettikleri ve itiraz etmedikleri bir teori. Ama bu teorinin bu kadar bilimsel kanıtlarla ortaya konmuş olması ve tartışılmaz bir olgu haline gelmiş olmasına rağmen evrim teorisiyle ilgili tartışmalar bitiyor mu? Bitmiyor. Yani evrim teorisi, evrimin biyolojiyle, genetikle, primatolojiyle, moleküler biyolojiyle hiçbir ilgisi olmayan insanlar bile yani kulaktan dolma öğrendikleri birkaç bilgiyle evrim teorisini yerden yere vurup Darwin'i küçümseyerek evrim teorisini savunanları bağnazlıkla, cahillikle, kolaylıkla suçlayabiliyorlar. Yani bütün bunlarla şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi millet ve milliyetçilik olgularının neden Batı Avrupa'da ortaya çıktıklarını belirtirken benim bir yargıda bulunmuş olmam ve buna dayalı olarak araştırmamı sürüyor olmam bazı arkadaşları çok mantıksız ve hayali, ayakları sağlam yere basmayan, tam tersine Avrupa merkezci anlayışın bir türevi, bir basit bir biçimi olarak görünüyor. Eğer biz açıklama ve anlatma çerçevemizi daha geniş tutacaksak, yani burada yalnızca bir takım yargılarda bulunup bu yargıların dayandığı bazı kanıtları ya da göstergeleri, ipuçlarını ortaya koyarak yürümek istiyorsak bu kadar ayrıntıya girmeye elbette gerek yok. Ama şimdi beni izleyen arkadaşlar biliyorlar, ben bir felsefeciyim. Felsefeci ne demek? Felsefe esas olarak sağlıklı, çok yönlü düşünme demektir. Yani felsefede bir görüşü ortaya koyduğunuz zaman onu temellendirmeniz gerekir. Temellendirmeniz de o görüşün farklı açılardan ele alınıp sorgulanması ve doğruluğunun bu biçimiyle ortaya koyması ve karşıdakini ikna edebilme sanatı demektir. Felsefenin bilimden esas farkı da budur. Yani bilimde son sözü deneyler, kanıtlar, bilimsel ipuçları ve bunların ortaya koydukları bulgular ortaya koyar. Dolayısıyla bilimde sonuçta kanıtların kadar konuş dersiniz. Yani bir ölçümle, bir deneyle kanıtlanmıyorsa, farklı koşullarda da olsa aynı sonucu veren bir süreçten geçmiyorsanız bilimsel bir düşüncenin bilimsel bir teori olarak, bilimsel bir yasa olarak kabul edilmesi olanaklı değil. Şimdi ama iş felsefeye gelince felsefede de bir düşünceyi, bir yargıyı ortaya koyduğunuz zaman bu düşüncenin, bu yargının önünü arkasını çok iyi temellendirmeniz, bu yargıya nereden ulaştığınızı, bu yargıya ulaşana kadar geçirdiğiniz düşünce süreçlerinin tutarlı, sağlıklı ve güven verici olmasını ortaya koymanız gerekir.
Şimdi bu açıdan baktığımızda milliyetçiliğin neden Batı Avrupa'da ilk olarak ortaya çıktığını anlatmaya çalışırken bazı ayrıntılara girmiş olmamın böylesi bir özrü var. Şimdi bunun ne kadar çarpıcı bir özür olduğunu ortaya koyan bir örnek üzerinden bu videoyu sürdürmek istiyorum. Şimdi mutlaka çevrenizde duymuşsunuzdur. Dönem dönem Batı Avrupa'da özellikle de Hitler'in Almanya'daki Hitler faşizminin yükselişe geçmesinde en önemli psikolojik ve propagandif materyallerden birisi olan Yahudi düşmanlığı diye bir şey var. Yahudi düşmanlığı özellikle Batı Avrupa'da son derece güçlü tarihsel temelleri olan ve dolayısıyla kendisine bu anlamda iyi bir zemin bulmuş bir olgu. Şimdi Yahudi düşmanlığına ilişkin olarak yapılan açıklamaların çoğu felsefi olarak benim burada sözünü ettiğim tutarlılıkla ve açıklama gücünden yoksun. Bunların en geneli şu: Yahudilerin kutsal kitapları Tevrat'ta Yahudiliğin milliyetçi bir din olduğu, yani tırnak içinde burada milliyeti kullanıyorum, yani kavmi, belli bir etnisiteye dayalı bir topluluğun dini olduğu ve dolayısıyla Yahudilerin kendilerini üstün ırk olarak kabul ettikleri, kendilerini üstün ırk olarak, üstün kavim olarak gördükleri için de diğer tek tanrılı dinler ve diğer topluluklar tarafından Yahudilerin bir nefret objesi haline dönüştükleri ve dolayısıyla onların toplumdan dışlandıkları için de bunların zaten kendi dinlerinin bu tırnak içinde milliyetçi, yani kavmi özellikleri nedeniyle bir takım olumsuz özellikler geliştirdiklerini, tarihsel süreçte Yahudiliğin tefecilikle ve dolayısıyla da tek tanrılı dinlerin şiddetle kınadıkları 7 büyük günahtan birisi olan faizcilikle özdeşleştirmeleri nedeniyle Yahudilere yönelik Yahudi nefretinin, yani antisemitizmin son derece güçlü olduğunu, normal olduğunu, çünkü Yahudilerin kendi inançları ve dinleri gereği ve sürdürdükleri pratikle de böylesi bir nefreti haklı kılacak bir konumda oldukları söyleniyor. Şimdi durum böyle olunca diyelim Yahudi nefretine ilişkin çok değişik senaryolar anlatılıyor. Oysa ki bu millet ve milliyetçilik olgularının neden Batı Avrupa'da ortaya çıktığını anlatmaya çalışırken Batı Avrupa'da gelişen koşulların özgünlüğünü vurgularken bununla ilgili konulara da dolaylı bir biçimde değinmiştik. Şimdi bu Yahudi düşmanlığı, yani antisemitizmin kökenleri konusunda olayın nerede düğümlendiğini açıklayarak aslında Avrupa'da milletin ve Avrupa'da milletlerin ve milliyetçiliğin neden ortaya çıktığına ilişkin açıklama çerçevemizin nereye oturduğunu somutlamak istiyorum. Şimdi bir konuya ilişkin arkadaşlar, eğer bir konu yeterince bilinmiyorsa, bu konunun hakkında konuşanların bilgileri fazla yoksa, konunun etrafında bir esrar halkası varsa orada en aşırı, en uç görüşler birbiriyle kolaylıkla çatışabilir. Yani bu özellikle dinler tarihi açısından baktığımızda bu durum böyledir. Yani geçmişte örneğin geçmişe gittiğinizde Avrupa'da din savaşları yüzyıllarca sürdü. Yani bugün Müslüman ülkelerdeki bazı farklı mezhepler arasındaki çekişmelerin ve anlaşmazlıkların boyutu bize çok böyle itici ve acımasız gibi gelebiliyor. Oysa ki bunların bin beteri Avrupa'da da yaşandı. Yani Avrupa'da örneğin Protestanlar bir dönem geçmişte Yahudilere yönelik suçlamalar Protestanlara da yönetiliyordu. Ne deniyordu? Örneğin diyelim Protestanlar işte Katolik çocukların öldürüyorlar. Bu çocukların kanlarıyla belli hamursuz ekmek yoğuruyorlar ve böylece belli bir dini kutlamalar yapıyorlar diyorlardı ve bu dini kutlamalarda işte Katolik çocukların kanlarıyla
yoğrulmuş ekmekleri yedikleri için öylesine bir yoğun bir nefret objesi haline gelmişlerdi ki bununla ilgili çok sayıda tanıklık var. Yani örneğin benim de çevirdiğim Voltaire'in Hoşgörü üzerine diye bir incelemesi vardır. Bu incelemeyi okuduğunuzda göreceksiniz. Yani o dönemde protestanlara ve protestanların Katoliklere yönelik suçlamaları ve ithamları o kadar çirkin ve o kadar böyle acımasızdır ki yani bunlar bütün dinsel geçmişte benzerlerini her bölgede görebiliriz. Yani örneğin bugün Budizmin dinginliğinden falan söz edilir. Budistlerin işte ne kadar hoşgörülü, sakin, şöyle böyle Buda örneği verilerek ya da Confucius örneği verilerek doğudaki düşüncelerin ne kadar böyle şey oldukları, ılımlı oldukları falan söylenir. Oysa ki din savaşları açısından baktığınızda Budistlerin ya da Konfüçyüsçülerin ya da işte Brahmanların başka Hristiyanlardan, Müslümanlardan ya da Yahudilerden hiçbir farkı yok. Onlar da aynı acımasızlıkla aynı katliamları çok kolay bir biçimde yapmışlardır. Bunun sayısız örneği vardır. Şimdi Batı Avrupa'da antisemitizmin, yani burada antisemitizm aslında Semitizm denilen Yahudilerin de yani İbranilerin de dil ailesi olarak ya da ırksal, kavimsel olarak parçası oldukları Sami dinlerinden, Sami kavimlerinden geliyor bu Semitizm kavramı. Yani Sami dilleri, Sami kavimler denilen kavimlerden biri oldukları için Yahudilere yönelik düşmanlık zaman içerisinde antisemitizm ve bu semitizm aslında diyelim Aramiler, Suriyeliler, Araplar bunlar da aslında Sami kavminden, Sami etnisitesinden gelen topluluklar olmakla birlikte Semitizm esas olarak Yahudilikle özdeş bir hale geldiği için antisemitizm dendiğinde akla sadece Yahudilik geliyor. Yani Yahudiler yani İbraniler geliyor. Dolayısıyla antisemitizmin Batı Avrupa'da bu kadar güçlü ve yaygın olmasının temel nedeni daha önce Batı Avrupa'nın siyasi koşullarındaki parçalanmışlığın ve çok merkezliliğin doğal bir sonucu olarak ele alınması gerekiyor. Şimdi milliyetçilik öncesi dönemde Batı Avrupa'da neredeyse 1000'e yakın devletin olduğundan söz etmiştim. Küçücük Almanya'da bile 300-350 devlet vardı. İtalya'da, diğer yerlerde de aynı durum geçerliydi. Bu kadar çok sayıda siyasi merkezin bulunması aslında esas olarak insanın evrimi tartışmalarında sözünü ettiğim grup seçilimi açısından rekabet gücünü ve çeşitliliği artırma gibi bir avantaj sağlamıştı Batı Avrupa'ya. Yani bunu şöyle düşünün. Batı'da örneğin merkezi imparatorluklar ya da güçlü devlet yapıları ortaya çıktığı için doğudaki bu büyük yapılar kendilerine alternatif hiçbir yapıya izin vermedikleri için bu ülkelerin buralardaki toplumsal gelişme hep kendisinin tekrarı biçiminde gerçekleşmiştir. Oysa ki Batı Avrupa'da özellikle Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan çok sayıda sayıları yüzleri aşan devletin küçük bir alanda birbirleriyle mücadele ediyor olması burada bu farklı devletçiklerin ve bu farklı devletçikleri yöneten yöneticilerin birbirleriyle bir kalite yarışına girmelerini ve iyi olanın kazandığı bir acımasız bir mücadele sürecinin ortaya çıkmasına yol açtı. Şimdi bu açıdan baktığımızda milliyetçilik öncesi dönemde Avrupa'da merkezi krallıkların çok fazla olmaması nedeniyle Avrupa'daki gelişmelerin bir bilim, teknoloji, düşünce, felsefe alanındaki gelişmelere öncülük edebilecek düşünürler ve filozoflar açısından elverişli bir ortam yarattığını, çünkü bunların bir yerde olmasa bir başka yerde koruma ve sığınma
taleplerini karşılayacak otoriteler bulabildiklerini ve bunun da zaman içerisinde Avrupa'da hızlı bir ekonomik, bilimsel, kültürel gelişmenin önünü açtığını söylemiştim. Millet ve milliyetçilik öncesi dönemde Batı Avrupa'daki merkeziyetçiliği zayıf devletler esas olarak bir yöneticilerin işin başında olduğu, esas olarak da tarım toplumuna dayanan bir yöneticilerdi ve bu yöneticiler bulundukları toplumda egemenliklerini sürdürebilmek için paralı askerler ve paralı ordular bulmak durumundalardı. Ve dolayısıyla bu işleri yapabilmeleri için de sık sık borç para bulmaları gerekiyordu ve borç para bulmanın orta çağlardaki en önemli araçlarından birisi de o dönemde ticareti ve para işlerini, yani bankacılık, bankerlik işlerini elinde bulunduran Yahudi bankerlerden, yani Yahudi tefecilerden borç para almaktı ve krallar, papalar, yani her tür otorite, özellikle Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Karolinjler, Merovinjler dönemleri, Frank Krallığı, Habsburg krallıkları, bütün bu dönemler boyunca Avrupa'nın her yanında papalar ve tek tek prensliklerinin hükümdarları başları sıkıştıklarında sürekli olarak Yahudi bankerlerden borç para alıyorlardı. Fakat bu aldıkları borç paraları ödeme dönemi geldiğinde bunların üzerini çizebilmek için de bu Yahudi bankerler ve dolayısıyla Yahudilik aleyhine tarihsel zemine de oturmuş bir takım antisemitik argümanları kullanarak bu insanları mahkum etmeye çalışıyorlardı ve böylelikle onlardan aldıkları paraların üstüne amiyane tabirle yatıyorlardı. Bu Yahudi düşmanlığını besleyen özellikler arasında bulunan tefecilikle, faizle Yahudilerin özdeşleştirilmesinin nedeni neydi? Aslında evet, Yahudiler gerçekten de ta Babil sürgününden bu yana, yani ta İsa'dan önce 1700'lü yıllardan başlayarak Yahudiler kendi topraklarından sürgün edildikten sonraki yaşanılan süreçlerde yaşadıkları farklı toplumlarda geliştirmiş oldukları bir takım özellikler Yahudileri bir yerde banker olmaya zorladı. Çünkü Yahudiler tutarlı, kendi bütünlüklerine önem veren ve dağılmayan bir dini inanç sistemleri olduğu için hep bir topluluk olarak dağılmadılar. İçe kapalık bir topluluk oldular ve bulundukları ülkelerde o dönemin en büyük servet kaynağı olan toprağı elde etmeleri ve işlemeleri hemen hemen bütün ülkelerde Yahudiler için yasaktı. Şimdi toprak sahibi olma hakları olmadığı için herhangi bir ülkede kalıcı bir biçimde dönemin, yani Orta Çağ'ın en önemli aracılığı toprak sayesinde zenginleşme olanakları bulunmadığı için Yahudiler zorunlu olarak ticarete ve tefeciliğe, yani bankerliğe yönelmek durumunda kaldılardı. Ve dolayısıyla aynı zamanda Müslümanlığın ve Hristiyanlığın en sert biçimde eleştirdiği günahlardan birisi olan faizcilikle uğraşıyor olmaları, işte Orta Çağ kralları ve yöneticilerinin Yahudi bankerlerden aldıkları paraları geri ödememek, onların paralarına el koymak için Yahudilere yönelik antisemitizmi kışkırtmalarının ve beslemelerinin temel nedeni buydu. Yani Batı Avrupa'da özellikle antisemitizmin bu kadar güçlü olmasının en önemli nedeni budur. Dolayısıyla Yahudiliğin kendisinden hareketle, Yahudilerin bir takım inançlarıyla ve onların tarihsel süreçte geliştirmiş oldukları bazı gelenek ve uygulamalardan hareketle Yahudileri ve antisemitizmi mahkum etmek aslında dolaylı bir biçimde, yani Yahudilere yönelik yapılan haksızlıkları meşrulaştırmak anlamına geliyor. Şimdi burada haksızlık diyorum. Evet, gerçekten de belli dönemler açısından bakıldığında haksızlıktır. Çünkü Yahudiler bulundukları her coğrafyada sayısız bu türden takibata ve uğramışlardır. Yani zulme uğramışlardır ve dolayısıyla antisemitizmin tarihsel kökenlerini bu biçimde anlatmış olmamız bugün Siyonist, yani
gerçekten faşizan yöntemlerle Filistinlilere ve çevresindeki Araplara yönelik soykırımcı politikalar uygulayan İsrail'i ya da Yahudilerin bugünkü devleti anlamında İsrail politikalarını hoş görüyor ya da mazur görüyor anlamına gelmez. Ben burada tarihsel bir olaydan söz ediyorum. Nitekim tarihsel olaylar bu biçimde gerçekleştiği için Hitler faşizmi o gaz odalarında milyonlarca insanı, komünistleri, çingeneleri ve onlarla birlikte de en başta Yahudileri gaz odalarına götürdüler. Yani bu tarihsel gerçekliği meşru kılan ve bunu rahatlıkla sürdürebilmelerine neden olan Yahudi düşmanlığının temelinde esas olarak biraz önce anlattığım süreç geliyor. Şimdi bu örnek bize ne gösteriyor? Bu örnek bize aslında şunu gösteriyor. Yani Batı Avrupa'daki tarihsel koşulları, siyasi gelişmelerin dinamiklerini iyi okumazsak bir takım olayları sadece üst yapısal öğelerle yani dinsel, kültürel inançlarla, geleneklerle ya da başka türden genel geçer açıklama çabalarıyla konuları anlatmaya çalışmamız bizi çıkmaz sokaklara götürecektir. Dolayısıyla bu millet ve milliyetçilik konularını işlerken bir takım ayrıntılara giriyor olmamın nedenini bu açıdan düşünmeniz gerekir. Yani konuyu felsefi boyutlarıyla temellendirmek istediğim için ister istemez böylesi bazı ayrıntılı konulara giriyorum. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.